Türkiye'nin savunmada gerçekleştirdiği atak sonrası ürettiği ürünlerle bölgesinde dengeleri değiştirmeye başlaması kimi ülkeleri telaşlandırdı. Savunma sanayi tarafından ortaya çıkarılan ürünlere getirilen yedek parça yasağı firmaları da yerlisini üretmek için harekete geçiriyor. Söz konusu ürünlerden birisi ise SİHA'larda kullanılan ve Kanada tarafından geçtiğimiz aylarda satışı yasaklanan elektrooptik kameralar. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu elektrooptik keşif, gözetleme ve hedef tespit sistemi KETS. Kanada, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini Ekim ayında geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Türkiye'ye yönelik ambargo uygulanan teknolojiler arasında SİHA ve İHA'larda kullanılan gözler de bulunuyordu. Kanada'nın Westcam lazer işaretleyici kameralara yönelik Türkiye'ye satış yasağı getirmesi üzerine Aselsansa kolları sıvadı. Türk mühendisler tarafından yapılan yoğun çalışma sonrasında ortaya elektrooptik keşif, gözetleme ve hedef tespit sistemi KETS çıktı. Türkiye'nin 5 yıl önce ithal etmekte zorlandığı ve Kanada'nın ambargo uygulamakla tehdit ettiği kritik alt sistemlerden bir tanesi olan ortak açıklıklı hedefleme sistemi KETS tamamen yerli imkanlarla üretildi. Elektrooptik kamera KETS, insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirildi. 61 kilogram ağırlığındaki sistemde gelişmiş görüntü işleme, dahili ataletsel ölçüm birimi, lazer mesafe ölçer ve hedef işaretleyici, lazer noktalayıcı ve aydınlatıcıyla düşük ışık kamerası gibi birçok özellik yer alıyor. 220 mm çaplı optik açıklığa sahip kamera fazla ışık alabildiği için geceleri aydınlık görüntüde kaydedebiliyor. Ayrıca eş zamanlı ve çoklu hedef takibi yapabilen sistem hareketli hedefin yönünü ve hızını da belirleyebiliyor. Hedefin lazerle işaretlenerek lazer güdümlü füzelerle vurulmasına imkan veren sistem, yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda da çalışabiliyor. Aselsan tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarında bu alandaki dışa bağımlılığı sona erdiren KETS kamera sistemi tüm testlerden de başarıyla geçti. Kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAMLE mühimmatlarıyla havalanan Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2, milli kamera sistemi KETS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Bayraktar TB2'den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAMLE, Saros Körfezi'ndeki hedef adasına yerleştirilen hedefi KETS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu. Test uçuşları kapsamında KETS'in yüksek hızla hareket eden hedefleri kilitleme ve takip özellikleri de denendi. Başarıyla gerçekleşen testlerde KETS'in kullanıcı arayüzünde milli teknoloji hamlesi mesajı da yer aldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ekim ayında SİHA'lara takılıp kullanıma alınacak KETS kameraları için seri üretime geçildiğine ilişkin müjdeyi verdi. Aselsan, Baykar ve Roketsan'ın güç birliğiyle yürütülen entegrasyon çalışmalarının da kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan kritik parçaların millileştirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Aselsansa, KETS'in bir üst modelini geliştirmek için şimdiden işe koyulmuş durumda. Uzmanlar Türkiye'nin pek çok ithal parçayı kendisinin üretme kapasitesinin bulunduğuna ve hatta kısıtlı olarak ürettiğine, ancak bazı sistemlerde daha ucuz olduğu için dışarıdan alıma gittiğine dikkat çekerken, ambargo gibi durumlardaysa hemen üretime geçebilecek kapasitenin de olduğunun altını çiziyor.